Milattan sonra 711 yılı. Dar bir boğazı aşarak gelen bir ordu. Başlarında ileride bütün dünyanın tanıyacağı bir isim vardı. Tarık bin Ziyad. Karşılarında ise Vizigotların kralı Roderick. Hristiyanlık ve İslam ilk kez İberya topraklarında karşı karşıya geliyordu. Vizigot krallığının son umudu Emevileri Yarımada'dan atmak için toplanmıştı. Müslümanlar ise Tarık bin Ziyad komutasında gemilerini yakarak geri dönüş ihtimalini yok etmişlerdi. Endülüs'ün kapılarını açacak ilk adım Guadalete diye bilinen yerde atılacaktı. Ve tarih yüzyıllar boyunca farklı bir akışla yazılacaktı. Peki bu kaderi belirleyecek büyük çarpışma nasıl başlayacaktı? Bu videoda savaş öncesi orduların sayılarını, askeri yapılarını, tarafların genel durumunu ve daha birçok ayrıntıyı ele alıyoruz. Hazırsanız, Endülüs'ün fethine giden yolculuğa, Guadalete Savaşı'na başlıyoruz. Beşinci yüzyıldaki kavimler göçünün etkisiyle Vizigotlar, İberya Yarımadası'na yöneldiler ve 418'de Toulouse merkezli bir krallık kurdular. 476'da Batı Roma'nın çöküşüyle birlikte Vizigot Krallığı fiilen bağımsız hale geldi ve merkezi kısa süre sonra Toledo'ya taşındı. Roma'nın mirası üzerine inşa edilen bu devlet, Yarımada'nın en güçlü hakimi konumuna yükseldi. Fakat yıllar aktı, çağlar değişti. Ve tarihler 7. yüzyılı gösterdiğinde, atalarının bıraktığı bu büyük miras, artık huzur değil, ihtirasın sahnesi olmuştu. Krallık, soylu ailelerin ortak bir kral etrafında toplandığı bir düzenle yönetiliyordu. Ancak bu elit aileler, güç uğruna sürekli çatışıyordu. Dönemin kralı Wittiza, rakiplerinin nüfuzunu kırıp tüm otoriteyi kendi hanedanında toplamayı ve tahtı oğluna bırakmayı planladı. Buna karşı çıkan Baetica Dükü Roderick'in, kralı bir ziyafet sırasında zehirlediği rivayet edilir. Ardından, Güney soylularının desteğiyle kendisini kral ilan etti. Kuzeydoğu'da ise, soylular ölen kralın oğlu 2. Akila'yı destekleyerek ona taç giydirdiler. Böylece Vizigot krallığı ikiye bölündü ve kanlı bir iç savaş başladı. Vizigotlar kendi aralarındaki bu mücadelede tükenirken, güney ufuklarında sessizce yaklaşan beklenmedik bir tehlike, İberya Yarımadası'nın kaderini değiştirmek üzereydi. Emeviler, 7. yüzyılın sonlarında parlak bir dönem yaşıyordu. 661 yılında sahneye çıkan bu yeni güç, kısa sürede Şam'dan Fas'a kadar uzanan geniş topraklara hakim olmuştu. 705'te, Kuzey Afrika'ya vali olarak atanan Musa bin Nusayr, başarılı politikalarıyla bölgede Emevi otoritesini pekiştirdi. Onun adaletli yönetimi, yerli Berberilerin kitleler halinde İslam'ı kabul etmelerini sağladı. Ancak Musa bin Nusayr'ın aklında bundan fazlası vardı. Vizigot İç Savaşı'nın yankıları, İberya'dan Kuzey Afrika'ya kadar ulaşmıştı. Fakat Şam'dan İspanya'ya ordu göndermek hem uzun hem de maliyetliydi. Musa, bu engeli aşmak için yeni Müslüman olan Berberileri askeri güç olarak kullanmaya karar verdi. Onları Arap askerleriyle birleştirdi ve ordunun başına artık en güvendiği komutan olan Tarık bin Ziyad'ı getirdi. Tarık'a yaklaşık 7.000 asker verildi. Bu bir öncü seferdi. Musa ise daha sonra asıl kuvvetlerle sefere katılacaktı. Fakat Müslümanların önünde hala aşılması gereken başka bir büyük engel vardı. Calpe Boğazı. Emeviler,
daha önce hiç deniz aşırı bir sefer düzenlememişti. Donanma ve çıkarma konusunda deneyimsizlerdi. Ancak bu sorunu bölgedeki müttefiklerinin yardımıyla çözmeyi başardı. Ceuta, Kuzey Afrika'nın Avrupa'ya en yakın noktasıydı. Şehir, bir yıl önce Musa bin Nusayr tarafından kuşatıldığında, yöneticisi Kont Julian teslim olmuştu. Musa da teslimiyetine karşı ona jest yaparak şehri yönetmeye devam etme izni vermişti. Fakat Julian'ın yardımı sadece bu teslimiyetten kaynaklanmıyordu. Kral Roderic'in kızına yaptığı zulüm ve rivayetlere göre sebep olduğu ölümü, Julian için bir intikam yemini haline gelmişti. Sebep ne olursa olsun Julian, filosunu Tarık bin Ziyad'ın emrine verdi. 711'de Müslümanlar ilk kez İberya Yarımadası'na ayak bastılar. Roderic'in ise bu çıkarma kuvvetinden haberi yoktu. Hala kuzeydeki isyanı bastırmakla meşguldü. Bu yüzden Emeviler karaya çıktıklarında hiçbir direniş görmediler. Emeviler ilk kez deniz aşırı bir sefer düzenlemişti. Berberiler ise hayatlarında ilk defa suyun öteki tarafına geçmişlerdi. Ne ile karşılaşacaklarını bilmiyorlardı ve bu belirsizlik onların moralini hayli bozmuştu. Ama Tarık bin Ziyad buna izin vermedi. Ordusunu topladı ve askerlerine bir konuşma yaptı. Rivayetlere göre ya kendi gemisini ya da birkaç gemiyi, hatta kimilerine göre tüm donanmayı yaktırdı. Ardından askerlere şu sözlerle seslendi: "Önümüzde düşman, arkamızda deniz. Savaşmaktan başka çaremiz yok." Bu sözler ve gösterdiği kararlılık, ordunun moralini bir anda değiştirdi. Askerler, komutanlarının ölüm pahasına dahi geri adım atmadığını görünce, onun etrafında kenetlendi. Tarık bin Ziyad, böylece her zamankinden daha inançlı ve hevesli bir orduya sahip oldu. Ordugahını, ileride kendi adıyla anılacak dağın eteklerine kurdu. Ve savaş hazırlıklarına başladı. Bölgenin adı da işte buradan geliyor: Cebeli Tarık. Yani Tarık'ın dağı. Tarık bin Ziyad, bölgede ilk iş olarak süvarilerini keşfe gönderdi. Gelen haberler iyiydi. Vizigot ordusundan iz yoktu. Emeviler hemen saldırıya geçti ve Güney İberya'yı fethetmeye başladılar. Birçok kale hızla Müslümanların eline geçti. Başarı öylesine büyüktü ki, Musa bin Nusayr 5000 kişilik destek kuvveti yollayarak ordunun mevcudunu 12.000'e çıkardı. Bu ilerleyişin haberi kısa zamanda tüm İberya'ya yayıldı. Kral Roderick, Baetiga bölgesinin bir kısmını kaybettiğini öğrenince, vakit kaybetmeden güneye inmezse topraklarını yitireceğini anladı. Ancak önce kuzeydeki savaşı bitirmek zorundaydı. Askerleri yetersiz olduğundan Akila'ya Müslümanlara karşı birleşmeyi, zaferden sonra kralın kim olacağını diplomasiyle belirlemeyi teklif etti. Tehdidin büyüklüğünü gören Akila'nın da başka seçeneği yoktu. Ve Vizigotlar güçlerini birleştirdi. Roderick, krallıkta eli silah tutan herkesi topladı ve ordusunu güneye sürdü. Tarık bin Ziyad, bu haber üzerine avantaj sağlayacağı bir noktada düşmanı karşılamaya karar verdi. Ordusunu Guadalete Nehri'nin gerisine konuşlandırdı ve beklemeye başladı. Ufukta beliren Vizigotlar, Müslümanların neredeyse 3 katıydı. Fakat bu kalabalığın çoğu aceleyle toplanmış askerlerden oluşuyordu ve bu durum Roderick'in felaketine dönüşecekti. 711 yılının Temmuz ayının son günlerinde Guadalete Nehri kıyısında iki ordu karşı karşıya geldi. Sabahın ilk ışıkları sisin arasından süzülürken sancaklar rüzgarda dalgalanıyor, kılıçların ve zırhların metalik şakırtısı uzaktan yankılanıyordu. İberya'nın kaderi, nefeslerin tutulduğu bir sessizlik içinde bekleniyordu. Tarık bin Ziyad'ın 12.000 kişilik ordusu, önde hafif zırhlı piyadeler, arkada uzun menzilli kompozit yay kullanan Berberi ve Arap okçuları, kanatlarda ise hızlı süvarilerden oluşuyordu. Bu süvariler, kısa eğri kılıçlar ve mızraklarla donanmıştı.
Karşılarında, Kral Roderic'in yaklaşık 35 bin kişilik Vizigot ordusu vardı. Vizigotlar ağır kalkanlı piyadeleri merkeze yerleştirmiş, çiritçi ve sapancı hafif birlikleri öne, süvarilerini ve ağır mızrakçılarını ise geriye dizmişti. Tarık, piyadelerini ince bir hat üzerinde, aralarında bilinçli olarak boşluklar bırakarak yerleştirdi. Bu taktik, süvarilerin piyade hatları arasından hızla geçerek ani manevralar yapmasına olanak tanıyordu. Tarık, askerlerine hattı her ne pahasına olursa olsun korumalarını tembihlemişti. Roderic'in planı ise düşmanı merkeze çekmek, ardından kanatlardaki ve geri hattaki Aquila'nın soylu birlikleriyle etraflarını sarmaktı. Hazırlıkların tamamlandığından emin olan Roderic, ilk emrini verdi ve savaş başladı. Vizigot ciritçileri, sapancılar ve kısa menzilli okçular öne sürüldü. Onları Müslümanların okçuları karşıladı. Berberi yayları, kemik ve boynuzla güçlendirilmiş uzun menzilli kompozit yaylardı. Bu yaylar yaklaşık 150 ila 200 metre menzile ulaşabiliyor, hafif yapıları okçulara hızlı mevzi değişimi sağlıyordu. Metal uçlu oklar, zırhın zayıf noktalarından sızarak öldürücü darbeler indiriyordu. Vizigot çiritçileri ise hafif zırhları ve çeviklikleriyle öne atılıyor. Kısa menzilli mızraklarını fırlatıp kalkanlarının arkasına sığınıyordu. Kas gücüne dayalı bu atışlar yakın mesafede ölümcül olsa da, menzil bakımından Berberi okçularına karşı yetersizdi. Sapancılar taşlarını fırlatarak düşman saflarını bozmayı denedi. Ancak Berberi atışlarının isabeti ve menzili bu çabaları çoğu kez boşa çıkardı. İberya'da yerel savaşlara alışık Vizigotlar, Arap ve Berberi tarzının esnek taktiklerine yabancıydı. Yağmur gibi yağan oklar, Vizigot hatlarında ağır kayıplara yol açtı. Buna rağmen ciritçiler Roderic'e gerekli alanı açmayı başardı. Vizigot ağır piyadeleri, Roma geleneğinden miras geniş kalkanları ve uzun mızraklarıyla ilerleyerek Müslüman merkezine ulaştı. Çarpışma göğüs göğüse, kılıç ve kalkanların uğultusu içinde başladı. Roderic'in kanatlardaki süvarileri de eş zamanlı olarak hücuma kalktı. Berberi ve Arap süvarileri, hafif zırhları, çevik atları ve kısa eğri kılıçlarıyla hızlı manevralar yaparken, Vizigot süvarileri ağır zırh ve hantal atları yüzünden yön değiştirmede zorlanıyordu. Müslüman süvarileri, piyade hatlarının arasındaki boşluklardan yıldırım gibi fırlayıp Vizigot kanatlarına saldırıyor, sonra hızla geri çekiliyordu. Sahada bu fark açıkça hissediliyordu. Toz bulutları gökyüzüne yükseliyor, savaş naraları fırtına gibi ovayı dolduruyordu. Çeliklerin çarpıştığı anda iki ordunun hatları birbirine karıştı. İlk bakışta Roderic'in planı işe yarıyor gibiydi. Müslüman merkezine yapılan baskı artıyordu. Ancak Tarık bin Ziyad soğukkanlılıkla fırsatını bekledi. Kanatlardaki yedek süvarilerine işaret verdi. Müslüman süvarileri bir anda ileri atılarak Vizigot kanatlarına daldı. Nal sesleri boruların uğultusuna karıştı. Tam bu sırada Aquila'nın emrindeki Vizigot birlikleri savaş alanını terk etti. Bu hamle
İhanet mi yoksa siyasi bir hesaplaşma mıydı? Sebep ne olursa olsun, Roderick artık yalnızdı. Visigoth hatları boşalırken, kralın yüzündeki güven yerini dehşete bıraktı. Müslüman ordusu hızla etrafını sardı. Tarık bin Ziyad ölümcül darbeyi indirmek için son emrini verdi. 2000 seçkin süvari geniş bir manevrayla Visigotların arkasına sarktı ve çember tamamlandı. Roderick, ihaneti görüp savaşın kaybedildiğini anlayınca kaçmaya çalıştı. Rivayete göre kaçışı sırasında atından düştü ve öldü. Onun ölümüyle Visigoth ordusu tamamen dağıldı. O gün Guadalete kıyısında sadece bir kral düşmedi. Bir kıtanın kaderi yeniden yazıldı. Visigoth krallığının kudreti çökerken, İberya'nın kapıları ardına kadar açıldı ve Endülüs'ün ilk harcı atıldı. Tarık bin Ziyad'ın adı, dalgaların uğultusunda ve rüzgarların fısıltısında yankılandı. Bu isim, bugün hala Fas ile İspanya arasındaki boğazda taşlara, haritalara ve hafızalara kazılı duruyor. Kısa bir süre sonra Musa bin Nusayr 20.000 askerle Tarık'a katıldı. Müslüman orduları Pirenelere kadar ilerledi, Frank topraklarını sarsan akınlar düzenledi. Guadalete'nin yankısı, Batı Avrupa'nın kalbinde yüzyıllar boyunca çınlayacaktı. Tüm bunlar Avrupa tarihinin yönünü sonsuza dek değiştirdi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu destek, tarih sahnesini canlandıran bu tür içeriklerin devamı için çok değerli.